Merhaba arkadaşlar. Günümüz dünyasında dünyanın dört bir yanında toplumsal birim olarak milletlere dayalı bir sistemin var olduğunu görüyoruz. Mevcut devletlerin hepsi kendilerini milli devletler olarak ilan etmiş durumdalar. Kuşkusuz bu milli devletlerin sınırları içerisinde kendini ayrı millet olarak ifade eden gruplar da var. Bugün dünya yeryüzünde yaklaşık 200'ün üzerinde 210'a yakın devlet var. Şimdi bu 210'a yakın devletin olması dünyada 210 millet olduğu anlamına gelmiyor elbette. Bazı milli devletlerin içerisinde farklı milletler var. Bunların ayrıntılarını ilerleyen videolarda girebiliriz. Örneğin en tipik örneklerden birisi olarak İngiltere'ye örneğini verebiliriz. İngiltere Birleşik Krallık diye geçer. Fakat İngiltere toprakları üzerinde ya da İngiliz devletinin sınırları içerisinde farklı farklı milletler var. Örneğin İskoçlar ayrı bir millettir. Galler ayrı bir millettir. Dolayısıyla bunların Galli olmaları ya da İskoç olmaları Birleşik Krallık'ın bir parçası olmalarının önünde engel değildir. Şimdi bunun gibi dünyanın başka yerlerinde de belli milli devletlerin içerisinde birden fazla milleti olabilir. Bunlar ayrı tartışma konusu. Benim burada vurgulamak istediğim şu. Yani bu videolar dizisinin başında dünyanın her yerinde en yaygın toplumsal birim olarak milletlerin ortaya çıkmış olmasının bir tesadüf olmadığını, bunun insan türünün evrimsel ve tarihsel gelişme seyrine uygun bir gelişme olduğunu, dolayısıyla milletleri ve milliyetçiliği anlamak için insan toplumunun evrimine yakından bakmamız gerektiğini söylemiştim. Yani bunu klasik bir örnek olarak din olgusuyla da benzeştirmiştim. Çünkü biliyorsunuz yeryüzünde yani biçimi, sınırları, ritüelleri, inançları ne kadar farklı olursa olsun dine inanmayan topluluk yok. Şimdi dinin böylesine yaygın bir olgu olması insanın evrimsel süreçteki bazı özellikleriyle ilişkili olduğunu, dolayısıyla nerede bir insan topluluğu varsa orada dinsel inançların ortaya çıkmasının doğal ve beklenen bir sonuç olduğunu da anlatmaya çalıştım. İnsan toplulukları milyonlarca yıl, yani şempanzelerden ayrıldıktan ve esas olarak insanın ilk ataları ayağa kalktıktan sonraki evrimleşme süreci içerisinde abartısız 3-4 milyon yıllık ya da belli yorumlara göre 5-6 milyon yıldır insan toplulukları küçük 120-150 kişilik gruplar halinde yaşadılar. Yaklaşık 10-14 bin yıl önce başlayan tarımsal üretime geçiş ve hayvanların evcilleştirilmesiyle birlikte insanların üretici güçleri alabildiğine geliştiğinde sınırlı sayıda insan kendilerinin tüketebileceğinden çok daha fazla yiyecek ve olanak yaratmaya başladıktan sonra insanın evrimi kültürel evrim yönünde hızlanmaya başladı. Ve böylelikle uzun evrimsel süreçte, yani yaklaşık 4-5 milyon yıllık süre içerisinde ilkel komünist bir yaşam tarzı süren, yani ilkel hominin eşitçilikle ayakta kalmaya çalışan insan toplulukları artı ürünün ortaya çıkmasıyla birlikte tabakalaşmaya, sınıflaşmaya ve yöneten yönetilen diye belli ayrımlar ortaya çıkmaya başladı. Ve bu noktada hominin eşitçilik döneminde bastırılmış olan primat içgüdüler, özellikle alfalık özelliği, sürü içgüdüsü, güçlüye boyun eğme, kendi çıkarını, kendi akrabalarını öne alma ve onları ayrıcalıklı kılma gibi primat içgüdüler giderek güçlenmeye başladı ve sonuçta günümüz toplumlarında yaygın bir biçimde gördüğüm yapılar ortaya çıktı. Bu yapıların en temel özelliği bir avuç yönetici, din adamlarıyla yönetici seçkinler toplumun azınlık grubu olarak ortaya çıktılar ve primat içgüdülere uygun primat hiyerarşinin gündeme getirdiği
yapıları insan topluluğuna özgü bir biçimde daha incelikli, daha sofistike araçlarla gerçekleştirmeye çalıştılar. Yönetici eliti oluşturan grupların dini elitlerle birlikte el ele birlikte toplumun çoğunluğunun üzerinde tahakküm kurmalarının bir aracı olarak değişik yönetme biçimleri gündeme geldi. Toplumsal tabakalaşmanın ve sınıfların ortaya çıkmasıyla birlikte gelişen eşitsiz yapıların binlerce yıl sürdükten sonra özellikle de 14. 15. yüzyıllardan sonra ilk başta Avrupa'da başlayan yeni bir sürecin geliştiğini görüyoruz. Bu yeni süreçte dinsel ideolojilerin altının oyulmaya başlandığı, kurumsal dinler sayesinde kitleleri yönetebilen ve onları istedikleri yönde kanalize edebilen seçkinlerin giderek zorlanmaya başladıklarını gördük. Burada altını çizmeye çalıştığım ve açıklamaya çalıştığım bu süreci daha iyi kavrayabilmemiz için, yani milletlerin oluşmasının evrimsel, tarihsel ve psikolojik kökenlerini daha iyi kavrayabilmemiz için dinsel hakimiyet biçiminden görünüşte laik bir biçim olarak milletlere dayalı hakimiyet biçimine geçişin nasıl gerçekleştiğini ortaya koymamız gerekiyor. Bununla ilgili olarak da benim burada altını çizmek istediğim nokta şu. Aslında millet oluşumu ve milliyetçilik inancı özü itibariyle dinsel hakimiyet biçimi ve dinsel inancın, dinsel eskatolojinin bir devamı biçiminde. Yani bunu bu videonun başlığında da belirttiğim gibi şöyle ifade etmek gerekir. Millet inancı aslında tanrısız bir din oluşumundan başka bir şey değil. Soyut ve ayakları havada bir iddia gibi gelebilen bu anlayışı temellendirmek istiyorum. Millet ve milliyetçilik inancının tanrısız bir din olarak nasıl evrimleştiğine ilişkin tarihsel örnekleri ve bu konunun ayrıntılarına girmeden önce yaptığım bu benzetmenin aslında boşlukta bir benzetme olmadığını, bir takım olgulara denk düştüğünü bazı örnekler ışığında anlatmak istiyorum. Dine mensup olan insanlar bir grup olarak kendi inandıkları inanç sistemiyle oluşturdukları, Tanrı'nın gölgesinde oluşturdukları kendi cemaatlerinin ahlaki, doğrucu ve tutarlı bir bütün olarak kendilerine güç verdiğini, böylece yüce yaratıcının onayıyla bu dünyadaki yaşantıyı sürdürerek öteki dünyaya hazırlandıkları inancıyla doludur. Bu dinsel inanç ve uygulamaların verdiği güç, milli bilinç ve bir millete mensup olmanın insanlara sağladığı bilinçle hemen hemen aynıdır. Yani bir dinin parçası olmayla övünen ve bununla gurur duyarak bununla kendi varlığını bütünleştiren insanlar aynısını bir yaratıcıdan, bir tanrıdan, dinsel ritüellerden söz etmeden bir milletin parçası olmayla da aynı doyumu, aynı özdeşleşmeyi ve aynı güç devşirmeyi sağlayabiliyorlar. Yani bunu dünya üzerindeki bütün milliyetçi söylemlerin, bütün milliyetçi pratikleri kendilerini dayandırdıkları anlayışların yakından göz atıldığında çok kolay bir biçimde fark etmek mümkün. Örneğin demokrasi kültürü ve özgürlükle ilgili bir tez yazacak olsanız ya da bir araştırma yapacak olsanız, demokrasi kültürü ve demokrasi kültürünün gelişmesiyle ilgili olarak dünya milletlerinin konumları ve buna yaptıkları katkılarla ilgili araştırmalar yaptığınızda karşınıza çıkacak olan iddialar karşısında gülümsemekten kendinizi alamazsınız. Örneğin İngilizler demokrasinin beşiği olarak kendilerini görürler. Ta 1200'lü yıllarda ilan edilmiş Magna Carta'nın demokrasinin ilk örneği olduğunu ve dolayısıyla bütün dünyaya demokrasi fikrini İngilizlerin aşıladığını söylerler. Oysa ki Amerikalılara gittiğiniz zaman aynı iddiaları, aynı süslü laflarla birlikte Amerikalılar 1776
bağımsızlık bildirgesinden övünçle söz ederek bu sayede Amerikalılar sayesinde dünyanın insan hakları ve özgürlük konusunda belli bir noktaya geldiklerini ve bir eşiği aştıklarını söylerler ve bundan hiçbir kuşkuları yoktur. Şimdi aynı durumu Fransızlar açısından baktığımızda, Fransızlar da 1789 devriminden sonra yayınlanan Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve buna benzer bir takım Fransız devriminden sonra gündeme gelen sözleşme ve beyanlara atıfta bulunarak bu işin bayraktarlığını kendilerinin yaptılarını söylerler. Yani burada hiçbir kuşkuları da yoktur. Aynı durumu bütün ülkelere uzatabiliriz. Yani İsviçreliler, Hollandalılar, İtalyanlar, İranlılar, Türkler, Araplar, Hintler, yani aklınıza gelen her milletin kendisine yönelik böylesi efsanelere ve mitoslara dayalı bir anlatısı vardır. Ve bütün bu ülkelerin anlatıları aslında tek bir cümleyle özetlenebilir. O da biz farklıyız. Biz seçilmişiz. Biz diğerlerinden farklıyız. Bizi var eden, tarihin ta geçmiş derinliklerine giden çok özel bir yapımız vardır. Bütün milliyetçi söylemler, bütün milliyetçi anlayışlar aslında bununla kendini donatmıştır. Yani Yunanlılara gitseniz bugün Batı medeniyetinin ve dünyadaki demokrasinin beşiği olarak antik Yunan'ı gösterecekler. Oysa ki milattan önce 7. 8. yüzyıldan önce antik Yunan diye bir şey yok. Yani Yunanların Yunanistan'a nereden geldikleri bile bilinmiyor. Ama buna hiç göz önüne tutmadan Yunanlar bütün dünyaya özgürlük ve demokrasinin Atina'dan yayıldığını söylemekte ve kendilerinin çok farklı, çok özel olduğunu belirtmekten hiç gocunmuyorlar. Yani aynı ideolojik savrulma diyelim Türklerde de vardır. Türkler işte kayıp kıta, Mu efsanelerinden başlayarak insan dilinin ilk örneği olarak Türkçenin ortaya çıktığı, Orta Asya'dan çıkan, göç etmek zorunda kalan Türklerin bütün dünyaya medeniyet götürdüklerini, işte İtalya'daki Etrüsklerin bile Türk olduğunu, Troyalıların Türk olduğunu, her milliyetçilikte olduğu gibi, her millet ideolojisinde olduğu gibi Türk milliyetçilerinin bagajında da bu tür abartılar var. Şimdi burada biz farklıyız, biz özeliz, biz ahlaki olarak en tutarlı, en gelişmiş, en doğru toplumuz iddiasının belli dinlerin biz seçilmiş bir halkız ve seçilmiş halkın ve Tanrı'nın seçtiği ayrıcalıklı kullar olarak biz farklıyızdan bir farkı yok. Millet inancı ile din inancı arasındaki benzerliklerden birisi bu inançların taşıyıcısı, önderi, kurucu babası ve temsilcisi olarak bir yüce varlıkların, yüce kişilerin bulunmasıdır. Yani dinsel inanışta bu peygamberlerdir. Yani yüce yaratıcı ile insanlar arasında bağı sağlayan ayrıcalıklı özel kişiler olarak peygamberlerden söz edilir. Oysa ki milli inançta peygamberin yerini kurucu babalar almıştır. Yani bu kurucu babalar o milletin kurulmasına önderlik eden, o milleti yoktan var eden, o milleti ayağa kaldıran ve dünya milletler ailesi içerisinde onurlu bir yere ulaştıran kurucu liderler, önderlerdir. Onun yoldaşları, onunla birlikte mücadele etmiş bazıları ise tıpkı dinsel inançların, dinsel gelişmelerin örnekleri olan yüce azizler ve şehitler gibi bu kurucu babaların da yanında kişiler vardır. Birçok dinin tarihinde varlığıyla çok övülen azizler, mucizeler yaratan kutsal şehitler varsa her milletin de kendi tarihi içerisinde böylesi kurucu babaları, kurucu babaların etrafını sarmış ve o milleti var eden çok değerli azizleri, kutsal şehitleri vardır. Milli inanç ile dini inanç arasındaki benzerliklerden birisi bunların kurumsallaşmalarına paralel olarak da kutsal mekanlarının geliştirilmesidir.
Yani bildiğiniz gibi her dinin kendi kutsal mekanları vardır, ibadet mekanları vardır. İşte kilisedir, camidir, havradır, pagodadır. Yani her dinin belli kutsal e, ayinlerin falan sürdürüldüğü yerler vardır. Ama milli inancın da böyle kutsal mekanları vardır. Bu kutsal mekanların birçoğu kurucu babaların, kurucu önderlerin anıt mezarlarıdır. Mozole diyoruz. Yani bu anıt mezarlar tıpkı bir ibadet edilen kutsal mekana gidilir gibi buraya düzenli olarak gidilir. Yani bunun değişik ülkelerde farklı örnekleri de vardır. Örneğin birçok ülkede bulunan meçhul asker anıtları vardır. Bu meçhul asker anıtlarının içerisinde aslında hiçbir kişinin mezarı falan yoktur. Meçhuldür yani. Meçhul demek aslında o milletin meçhul kahramanlarını ifade eder. Ve bu meçhul asker anıtları aslında o milletin tapınakları, düzenli aralıklarla gittikleri kutsal mekanlardır. Bu mekanlar kurucu babaların anıt mezarları olabildiği gibi onlar adına yapılmış büyük görkemli yapılar da olabilir. Her ülkenin kurucu babasının heykellerinin, anıtlarının ve mezarının bulunduğu kutsal yerler vardır ve yılın belli dönemlerinde bütün insanlar, devlet erkanı, halk buralara giderek kurucu babaya minnet ve şükranlarını büyük bir saygıyla dile getirirler. Dinsel inancın ayrıntıları, dinsel inancın sürdürülme pratikleri ve uygulamaların dayandığı temellerle milli inancın uygulanması ve onun sürdürülmesinin gerektiren ayrıntılar konusundaki bu paralellikleri çok daha fazla artırmak mümkün. Fakat bu videoda bu ayrıntılara girmeyeceğim. Bundan sonraki videolarda insanın evrimleşme süreci içerisinde sınıfların ve tabakaların ortaya çıkmasından, dinsel ideolojiyle bütünleşmiş yönetici seçkinlerin geniş halk yığınlarını yönetebilmek için kurdukları hakimiyet ideolojileri ve hakimiyet pratiklerini sürdürmede dinsel yöntemlerin zaman içerisinde dinsel görünümden kurtularak milli bir görünüm içerisinde devam ettirilebilmesinin nasıl sağlandığını sonraki videolarda açıklamaya çalışacağım. Bu videoda vurgulamak istediğim konu şuydu. Bugün millet inancı, millet oluşumu, millet inancına ilişkin efsanelerin ve söylemlerinin geliştirilmesinin aslında tanrısız bir din oluşturmaktan başka bir anlama gelmediğini, dolayısıyla eski dine dayalı hakimiyet biçimi ve yönetme tarzlarının milletlerin oluşmasıyla birlikte yeni bir biçim ve yeni yöntemlerle sürdürüldüğünün iyi anlaşılması gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, hoşça kalın.